Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle yumoş yumoş battaniyelerden öreceğiz. Çok güzel, çok kullanışlı bir bebek battaniyesi oluyor arkadaşlar. Alize pufu ile örülmüş battaniyeler. Ben %100 santim olarak kullandım ve toplamda 8 adet ip kullandım. Tabii ki sizler daha küçük kullanabilirsiniz. Standartı 90'a 90 olduğu için mesela genelde 5-6 ip kullanıyorlar arkadaşlar. Sizler elinizde mutlaka aynı renk bulamayacağınızı düşünerekten mutlaka elinize 8 adet ipinizi alın ve battaniyenize öyle başlayın. Çünkü gerçekten çok fazla ip alabilir. Ben şimdi bu şekilde rengimi tam gösteremiyorum ama kamerada çok parlıyor. Rengim tam böyle sütlü kahve tonunda bir renk. Kodunu size veremeyeceğim maalesef arkadaşlar çünkü attım. O yüzden ben bu şekilde dediğim gibi sütlü kahve tonunda bir renk kullandım. Çok güzel, çok tatlı. Gidip tuhafiyerlerden alabileceğiniz, rahatlıkla bulabileceğiniz bir ip Alize Puffy olarak geçiyor. Şimdi şöyle dilerseniz hemen küçük bir ip üzerinde size yapımını göstereceğim. Çünkü benim son adet ipim kaldı. Ve o yüzden sizlere hemen şöyle bir başlangıcını göstereceğim. Sonunu da battaniyemin üzerinde göstermiş olacağım arkadaşlar. Bak şöyle iplerimiz bu şekilde şu boğumlardan sayarak şu şekilde çift sayı elde ederek sayıyoruz. Ben 58 ile başladım bu battaniyemde. Sizler de genel olarak standart olarak 52-54 ile başlanıyor. Yani ne kadar geniş olmasını istiyorsanız 54, 56, 58 şeklinde yapabilirsiniz. Ben 58 yapmıştım dediğim gibi. Şimdi burada bir 10 tane sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10 ya da şöyle 12'li yapalım. Biraz uzun olsun çünkü hani modeli belli olsun diye. Şimdi böyle ipinizi sayıyorsunuz arkadaşlar. Çift ipinizi. Ben böyle masaya koyarak göstermeyeceğim size. Çünkü bu şekilde göstermem daha mantıklı ve daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 12 tane saydım ve buradan tuttum ipimi. Diğer kalan uzun ipimi şu tarafa geçiriyorum. Bakın arkadaşlar. İlk olarak şu ikinci ipimi şöyle çapraz, buradaki ipimi de şöyle çapraz üste koyuyorum. Ve direkt karşıdaki ipimi bunun içerisinden geçiriyorum. Üste aldığım ipimi de diğer ipimin içerisinden geçiriyorum. Bakın ilk çaprazımızı oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Karşıda 2 tane ip var ve burada 2 tane ip var. Biz ne yapıyorduk? Bakın buradaki boğumu üstte çapraz alıyorduk. Buradakini de bu şekilde çapraza alıyorduk. Şimdi arkada kalan ipimden karşıda olan ipimin ilkini içerisinden geçiriyorum. İkincisini ise şuradaki üstte aldığım boğumdan geçiriyorum. Bakın. Bu şekilde çaprazlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi tekrar bakıyorum. Şöyle 2 tane ipim var. Şöyle çaprazladım. Altta kalan ipimden karşıdaki ilk boğumu alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve bunu da diğer ipimden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın üstte şöyle boğumlarımız var. Altta da bizim saymış olduğumuz boğumlarımız var. Alttaki boğumlardan üstteki boğumları geçiriyoruz yani. Yine şöyle tutuyorum bakın ipimi. Şöyle çapraza alıyorum. Buradakini üste aldım. Buradakini alta aldım. Alttaki çaprazından şöyle göstereyim bakın. Devam eden şu ipimi içerisinden geçirdim. Üstteki kalan çaprazımı da buradan aldım. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın bitirmek üzereyim. Başta biraz karışık geliyor arkadaşlar. Hiç örmeyenler için. Ben de çünkü daha yeni ördüm bu Alize Puffy ipleri. Yeni kullandım gerçekten. Başta 2-3 kere sökmem gerekti. O yüzden sizlere de tavsiyem böyle küçük bir alanda 3-4 kere tekrar yapın. Daha sonra battaniyenize geçin. Şimdi bakın bitirdim. Son kısım. Son kısımda şöyle bir püf noktamız var. Bunu sadece son noktada yapıyoruz arkadaşlar. Başta kesinlikle yapmıyoruz. Bakın. Son noktamı şöyle burada bırakıyorum. Bunu almıyorum. Şimdi üstten yine boğumlarıma ipimin devamı burada. İpimin devamından devam ediyorum. Bakın şöyle geçirdim bu tarafa.
Şimdi bunu saymayacağım, bunu kullanmayacağım, bunu burada bıraktım. Şimdi hani böyle çaprazlıyorduk ya, şimdi tam tersi çaprazlıyoruz. Buradakini alta çaprazlıyoruz, buradakini üste çaprazlıyoruz. Çünkü modelimiz bu şekilde çapraz ilerliyor. Şimdi yine alta aldığımı, hep alttan ilkini alacağız. Alta aldığım boğumdan karşının ilk boğumunu şöyle geçirdim. Ve şu boğuma da ikinci boğumu geçirdim. Evet, bu başta bıraktığım ip burada her zaman kalıyor. Bunu diğer dönüşte devam ettiriyoruz. Şimdi devam edelim. Bakın boğumlarımız burada şu şekilde görüntü olarak. Şimdi ne yapıyoruz? Yine şuradaki boğumu alta çaprazlıyoruz ve buradaki boğumu buraya çaprazlıyoruz. Hemen alttaki boğumumun içerisinden karşıdaki ilk ilmeği geçiriyorum. Ve üstteki boğumdan da ikinci ilmeğimi geçiriyorum. Model hep bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde büyüyor. Şimdi yine bakın, buradaki ipimi alta alıyorum. Buradakini üste alıyorum. Alta aldığım boğumumdan ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi bu çaprazdan diğer ipimi alıyorum. Hep bu şekilde ilerliyor. Şöyle yerde de göstereyim size eğer anlaşılmadıysa. Bakın arkadaşlar, anlaşılmadıysa bir de bu şekilde göstereyim. Şimdi şöyle serdiğimizde bizim ilmeklerimiz altta görünüyor. Şöyle son birkaç ilmeğim kaldı. Bakın, üstteki boğumlar bizim ipimizin devamı ve burada ilmeklerimiz var. Şimdi ben bunu, buradaki boğumu üste alıyorum. Buradaki boğumuysa alta çaprazlıyorum. Şu şekilde bakın, tuttum, bunu üste aldım, bunu alta aldım ve alta aldığımı hemen içerisinden karşıdaki ilmeği geçiriyorum. Buradaki çaprazımı da yanındaki ilmeği geçiriyorum. Yani hep alttaki ilmeklerden üstteki ilmekleri geçiriyoruz. Şimdi yine son çaprazlamam var. Bakın, bunu alta çaprazladım. Alta çaprazladığımın içerisinden ilmeğimi geçirdim. Ve buradakinden de ilmeğimi geçirdim. Şimdi son bir ilmeğim kaldı. Bunu da her zaman zaten bu şekilde kalacak. Bunu da hemen şuradan devamdan gelen boş ilmeğimden geçiriyorum. Ve bu şekilde bir süre geçmiş oldum. Şimdi yine ipimin devamını bu tarafa alıyorum. Yani örgümüzü asla ters yüz çevirmiyoruz. Her zaman ön yüzünden örerek devam edeceğiz. Sadece ipimizi devam edeceğimiz tarafa şu şekilde alıyoruz. Şimdi ipimi devam edeceğim tarafa aldım. Bakın, ilmeklerim burada. Benim ilk ilmeğim bu. İkincisi bu, üçüncüsü bu. Bu şekilde gidiyor. Şimdi yine başlangıçta dediğim gibi şöyle sonda bıraktığım gibi ip bırakmıyorum arkadaşlar. Buradaki ipimden devam edeceğim. Şimdi biz ne yapıyorduk? En başlangıçta ne yapmıştık? Bu ilmeği üste çaprazlamıştık. Yani bu sefer buradaki ilmeğimi alta çaprazlıyorum. Buradaki ilmeğimi üste çaprazlıyorum. Ve çaprazladığımda ilk işlemi alta çaprazladığım ilmekten yapacağım. Yani ben üste çaprazladım, işte üstten hemen şunu alayım değil. Alta çaprazladığım ilmekten önce benim ilk ilmeğim geçecek. Bu şekilde önce alta çaprazladığımızdan geçireceğiz. Sonra üste çaprazladığımdan bir sonraki ilmeğimi geçireceğiz. Devam ediyorum. Bunu burada yaptım, bıraktım. Şimdi devam ediyorum. Tekrardan buradaki ilmeğimi üste çaprazlıyorum. Buradaki ilmeğimi alta çaprazlıyorum. Alta çaprazladığım ilmeğimden sıradan gelen, bakın sıradan gelen ilk ilmeğim bu. Hemen bunu aldım. Ve üste çaprazladığımı burada unutmuyorum. Bunu mutlaka buradan geçiriyorum. Herhangi bir boşluk unuttuğunuzda battaniyeniz bozuluyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Yani atıyorum, siz şöyle devam ediyorsunuz. Bu ilmeği unutuyorsunuz mesela. Şöyle şunu atlıyorsunuz, şunu alıyorsunuz mesela. Bu çok problem değil ama siz bunu geçirdiniz. Buradaki ilmeği mesela gözden kaçırdınız. O zaman bozulacak. O yüzden mutlaka çok dikkatli davranmanız gerek.
Ve mutlaka her sırada battaniyenizi kontrol edin. Çünkü bozulursa battaniyeniz bu şekilde çapraz ilerlemeyecektir. Onu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi 2-3 kere söktüm. Bunu çok net biliyorum arkadaşlar. Mutlaka çok dikkatli olun. Şimdi devam ediyorum. Bakın sıradan gelen ilmeklerim şöyle yukarıda duruyor zaten. Benim sıradan gelen ilmeklerim bunlar. Yine bu şekilde çaprazlıyorum. Buradaki her zaman üstte kalıyor. Bu tarafa giderken her zaman üstte kalıyor. Alttakinden önce ilk ilmeğimi, üsttekinden diğer ilmeğimi aldım. Hep bu şekilde ilerliyorum. Burada ben masaya koyarak örmedim. Hep elimde ördüm. Elimde örmek daha kolay oluyor. Bu şekilde biraz zor. O yüzden oturun, dizinize battaniyenizi serin ve örmeye başlayın. Şimdi son bıraktığım ilmeğe geldim. Bakın bunu da dahil edeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki ilmeği üste alıyorum. Buradakini alta alıyorum. Alta aldığım ilmeğimi, yani sonda bıraktığım ilmeğimi alıyorum. İlk ilmekten geçirdim. İkinci ilmekten de bakın şurada arada kaldı. Onu da geçiriyorum. Unutmuyorum. Diğer tarafa geçmek için ipimi şöyle atıyorum. Diğer tarafa attım ve her zaman olduğu gibi bu tarafta, yani sağ tarafta ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Bıraktım ilmeğimi ve karşıdan şöyle ilmeklerime bakıyorum. İlk ilmeğim burası, ikincisi burası. Şimdi ben buradan devam edeceğim. Yani bu ilmeği burada bıraktım. Bunu hiçbir şekilde örmüyorum en baştayken. Buradan devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Bakın dönüşte böyle yapıyorduk. Yani bunu üste alıyorduk. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Buradaki ilmeği üste alıyoruz. Buradakini alta alıyoruz. Her zaman alta aldığımız ilmekten başlıyoruz. Önce bunun içerisinden karşıdaki bombumu geçirdim. Sonra buradaki ilmekten ikinci ilmeğimi geçirdim. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın her zaman bu taraftakini yukarı alıyorum. Buradakini aşağı çaprazlıyorum. Bu şekilde çaprazladım. İlk önce alttan çaprazladığıma ilk bombumu geçiriyorum. Daha sonra üstten çaprazladığıma diğer bombumu geçiriyorum. Yani mantık hep aynı. Bu şekilde ilerliyor. Biz bu taraftan gelirken buradaki ilmeği üste bırakıyoruz. Diğer taraftan gelirken de tam tersini yapıyoruz. Bunu ördükçe öğreneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bu iş sadece bir kere bakıp yapabileceğiniz bir şey değil. 2-3 kere tekrarlamanız ve elinizin pratiğine dökmeniz gerekiyor. Mutlaka dediğim gibi pratik yapın. Şimdi ben son kısma geldim. Son kısımda da yine her zaman olduğu gibi bir tane ilmeğimiz artıyor. Bu ilmeğimizin içerisinden de karşıdan gelen ilk bombumu şöyle alıyorum. Ve bununla üste geçişi sağlıyorum. Bu her zaman bu şekilde olacak. Sonda hep bir tane ilmek kalacak. Şimdi dönüş yapıyorum. Dönüş yaparken sondaki ilmeğimi de dahil edeceğim. Buradaki gibi yanlışlıkla buradaki ilmeği bırakmayacağım. Şimdi dönüşümü yaptım. Bu sefer ne yapıyorduk? Buradaki ilmeği üste alıyorduk. Buradakini alta alıyorduk. Şimdi ben bu şekilde çaprazladım. Ve alttaki ilmeğimden hemen şurada karşıdaki ilk ilmeğimi geçiriyorum. Ve üsttekinden, üstte çaprazladığımdan da ikinci ilmeğimi geçirdim. Şimdi devam ediyorum şuradaki iki ilmeğimle. Yine ne yapıyorum? Şuradaki ilmeğimi üste geçiriyorum. Buradakini alta geçiriyorum. Alta geçirdiğim ilmekten bakın karşıdaki ilk ilmeğimi geçirdim. Ve karşıdan da şu ilmeğimi geçirdim. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Burayı da bitireceğim ve başlangıçta bir taneyi bırakıp o şekilde döneceğim. Hep bu işlemi yapacağız. Şimdi ben şöyle battaniyemi bitirmeden önce sizlere şöyle bakın ip geçişini bir göstereceğim arkadaşlar. Ben burada kalmışım. Şimdi ip geçişi yapmam lazım. Bu arada bu tarafa gidiyorum. Yani bu tarafa giderken ne yapıyordum? Buradaki ilmeğimi üste alıyordum. Buradakini alta alıyordum. Bu şekilde yine yapıyorum son ilmeklerimi. Ve şurada bir tane ip kalıyor. Şimdi arkadaşlar bakın son boğumumu şöyle kopartacağım. Şöyle koparttım. Karşıdan da şuradaki küçük boğumdan da olur, şundan da olur ama ben bundan şöyle bir düğüm atacağım. Yani atabiliyorsanız sizler de bu şekilde atabilirsiniz. Atamıyorsanız diğer boğumun içerisinden yapabilirsiniz. Bakın şöyle iki tane düğümümü attım ve devam edeceğim. Normal ip geçişi gibi mantıklı gelen yerden siz de böyle iki düğüm atarak devam edebilirsiniz. Bakın şöyle
Devam ediyorum şimdi. Nerede kalmıştım? Şuradaki boğumumu almamıştım. Hemen onu da alıyorum ve devam ediyorum. Buradaki boğumu üste alıyorum. Buradakini alta alıyorum ve bakın bağladığım ipten devam edeceğim. Şöyle devam ettim. Şurada biraz boşluk oluştu ama önemli değil. Bunu arkada tığ ile arkaya zaten sabitleyeceğim için oradaki boşluk kaybolacak. Şimdi devam ediyorum. Bakın şöyle üstte çaprazlıyorum. Alttakinden içeriye alıyorum. Şimdi ben bir iki sıra daha böyle devam edeceğim. Daha sonra kapamaya beraber geçelim arkadaşlar. Battaniyemizin kapatma kısmını da beraber örelim ve daha sonra battaniyemiz hazır hale gelecek. Şimdi hızlıca ben sıramı bitiriyorum. Artık ipimin sonuna geliyorum. Şöyle son kısımları da beraber örelim. Ne yapıyorduk? Şimdi bu taraftan geliyorum. Yani buradaki boğumun üste gelmesi gerekiyor. Alttaki boğumu alıyorum ve karşıdaki yani ilk ilmeğimden şöyle içerisinden geçirdim. Hemen üstten çaprazdan geçiriyorum. Diğer ilmeğimi alıyorum. Tekrar aynı işlemi burada yapıyorum. Bunu alttan alıyorum. Bu taraftan gelen ilmeğimi de diğer tarafından geçirdim. Son kısımdayım. Bakın son kısmımı da şöyle yaptım. Şimdi artık kapatmaya geçeceğim. Buradaki ipi de buradan kısaltıp arkada monteleyeceğim. Şimdi şurada hep bir tane ilmek bırakıyorduk biliyorsunuz. Bu ilmekle kapamamıza başlayacağız. Nasıl yapacağız? Her bir ipin içerisinden geçireceğiz. Bakın. Bunu buradan geçireceğim. Buradaki ilmeğimi alacağım. Bu ilmeğin içerisinden bir sonrakini geçireceğim. Buradan geçireceğim. Şöyle. Tekrar bu ilmeğin içerisinden bunu alacağım. İçerisinden geçireceğim. Bu arada arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Arkada kalan iplerimizi kısaltıp düğüm yaparak battaniyemizi kusursuz hale getireceğiz. Bakın kapama da bu şekilde yapılıyor. Pardon yanlış yaptım. Şöyle şuradaki ipim bakın şöyle kapamamızı dümdüz bir şekilde gidiyoruz. Buradaki ipimin içerisinden parmağımı sokuyorum. Bir sonraki ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Tekrar içerisinden parmağımı soktum. Diğerini içerisinden aldım. Bu şekilde son kısma kadar geleceğim ve battaniyemizi çevrelemiş olacağız. Şimdi hızlıca ben bu şekilde böyle kapatmalarımı yapıyorum. Biraz da şöyle çekiştirelim arkadaşlar boğumumuzu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kapanıyor. Şimdi hızlıca kapatıyorum. Arkadaşlar son kısma geldim. Son kısımda zaten bir tane kalıyor. Bunu da bu şekilde geçirdim ve bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi bu ipimi ben keseceğim ve arkada monteleyeceğim. Şu şekilde yani şuradan şöyle bir tarafını kopartıp arkaya şu şekilde geçirip monteleyeceğim ve bu şekilde battaniyem bitmiş olacak. Gerçekten çok kolay bir oturuşta örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Şimdi sizlere açarak battaniyemi göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar rengim daha net belli oluyor bu şekilde. Bu şekilde çok rahat, kolay örebileceğiniz. Yani bunu 1-2 günde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu boyutu bile. Dediğim gibi biraz ben normal standart bebek battaniyelerine göre büyük ördüm. Kesinlikle tavsiyem budur. Çünkü diğeri daha çok fazla küçük oluyor bence. O yüzden ben bu şekilde ördüm. Öreceklere kolay gelsin şimdiden arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.